Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bu tarifte annem sizlere çok güzel pamuk gibi bir bazlama ekmek tarif verecek sizlere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Hoşça kalın. Güzel sunumu için Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar, ben Tuğba. Görselde gördüğünüz gibi bugün sizlere çok lezzetli bazlama tarifi vereceğim. Pamuk gibi, balon gibi kabaran, içi tamamen açılan harika bir bazlama tarifi. İç dokusunu da sizlere gösteriyorum. Rahatlıkla içini açıp ekmeğinize bir şeyler sürüp tüketebilirsiniz. Ve tarifime geçiyorum. Malzemelerim ekranda gördüğünüz gibi 1 kilogram un, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı tuz, 50 milim zeytinyağı, yarım çay bardağından biraz az, 3,5 su bardağı da ılık su kullanacağım. Öncelikle unumun ortasına havuz açıyorum. Tuzu unun kenarına gördüğünüz gibi döküyorum. Mayayı açtığım havuzun içine döküyorum. Yarım çay bardağından biraz az zeytinyağını da yine mayanın üzerine döküyorum. Suyundan az bir şey ekliyorum ve ilk olarak orta kısımda maya eriyene kadar karıştırıyorum. Maya eridikten sonra yine suyu yavaş yavaş ekleyerek hamuru kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Kenarlardan içe doğru unu yavaş yavaş yediriyorum. Kaşıkla karıştırmam zorlaştıktan sonra kaşığı çıkarıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Ben yaklaşık 6-7 dakika yoğurdum. Hamuru ne kadar yoğurursanız o kadar güzel sakız kıvamını alacaktır. Ve ayrıca bazlama tarifinde hamurunuz ne kadar cıvık olursa o kadar güzel bazlamalarınız olacaktır. Hamurumun kıvamı tamam, sakız gibi oldu. Nasıl elime yapışan kıvamda bir hamur olduğunu görüyorsunuz. Şimdi kapağını kapatacağım. Ve 1,5 saat mayalanmaya bırakıyorum. Sıcak bir ortamda tutarsanız daha çabuk mayalanır. Ve hamurum mayalandı. Gerçekten hamur mayalandıktan sonraki şu görüntü ne kadar kaliteli hamur yaptığımızın göstergesi. Biraz mandalinadan hafif büyük bezeler tutmaya başlıyorum. Elinizi unlayıp bezelerinizi tutabilirsiniz. Dediğim gibi mandalinadan biraz daha büyük bezeler tutuyorum. Bezenin altını unluyorum ki yapışmasın diye. Elimi bolca una değdiriyorum. Hamurdan bezeler koparıp yuvarlıyorum. Özellikle bezelerin üstünde oluşan bu baloncuklar hamurun kalitesini gösteriyor. Yine bezelerimin üzerine biraz un serpiyorum. Ve temiz bir poşetle kabuk bağlamamaları için üzerini kapatıyorum. Bezelerimi bir 5 dakika dinlendirdikten sonra açma işlemine başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne bolca un serpiyorum. İsteyenler oklava kullanmadan eliyle de aynı büyüklüğe getirebilir.
Oklavamla avucumu açmış olduğum büyüklük kadar açacağım. Biraz açtıktan sonra ununu iyice silkeliyorum. Unsuz olmasına lütfen dikkat edin. Tezgahımdaki unu da iyice sıyırdım ve bezemin şeklini biraz daha düzelttikten, yuvarlaklaştırdıktan sonra bazlamam hazır. Avucunuzun açılmış büyüklüğü kadar diyebilirim. Bazlamam hazır. Yarım santim kalınlığında diyebilirim. Ve küçük küçük kesmiş olduğum yağlı kağıtların üzerine açmış olduğum bazlamaları koyuyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın dediğim gibi elinizle de bezenizi büyütebilirsiniz ve üzerinden biraz oklavayla geçip üzerindeki unları silkeleyip bazlamam hazır hale geliyor. Yarım santim kalınlığında açtım ve kesmiş olduğum yağlı kağıdın üzerine koydum. Bazlamalarımı hazırladım. Hazırladıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüp bir yarım saat 45 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen bazlamalarımı ocağıma aldığım ve daha önceden ısıttığım tavada pişirmeye başlıyorum. Lütfen tavanızın sıcak olmasına dikkat edin. Ocağın altını iyice açıyorum. Ve yağlı kağıttan aldığım bazlamamı tavamın üzerine koydum. Üzerinin nasıl güzel baloncuklaştığını görüyorsunuz. Ve hafif bu şekilde balonlandıktan sonra bazlamamı çevireceğim. Arkalı önlü güzel bir şekilde başından ayrılmadan pişiriyorum. Bazlamamın nasıl balon gibi kabardığını sizlere gösteriyorum. Balon gibi kabardıktan sonra üzerine hafif bu şekilde bastırın ki kenarları da pişsin. Bu videodan sonra sizlere bazlama hamurundan nasıl güzel börekler yaptığımı ve hangi harçları kullanarak börek yaptığımı ayrıntılı bir şekilde çektim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bazlamam hazır. Sırasıyla bütün bazlamalarımı pişireceğim. Videoyu buraya kadar izleyenler lütfen küçük de olsa bir yorum bırakırlarsa çok sevinirim. Bütün yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hepsini teker teker okuyorum ve elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Balon bazlamamı da sizlere daha yakından göstermek istedim. Bütün bazlamalarım pişti. Sizlere birazdan iç dokusunu da göstereceğim. Evinizde gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz harika bazlama tarifinin de sonuna geldik. Sizlerle yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.